Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Ertem Akkaya. Bugün kronik prostatitten bahsedeceğim. Özellikle yurt dışından gelen hastalarda gördüğüm şöyle sıkıntılar oluyor. Hastalar çok uzun süre, yaklaşık 6 ay, 1 sene boyunca antibiyotik tedavisi kullanıyorlar. Ve hastalar, birçok hastanın şikayetleri devam ediyor. Arkadaşlar sonuçta 6 ay, 1 sene gibi antibiyotik tedavisi kullanıyorsanız, kronik prostatit şikayetiniz düzelmiyorsa mutlaka alternatif tedavi metotlarını düşünmeniz gerekiyor. Yani uzun süre antibiyotik kullanmak karaciğere, böbreğe toksik, zararlı. Aynı zamanda bağırsak florası dediğimiz bağırsaklarda yaşayan yararlı bakterileri ortadan kaldırıyor. Bu nedenle hasta normal şartlarda emmesi gereken, bağırsakların emmesi gereken vitaminleri, mineralleri, amino asitleri ememiyor bağırsaklar ve vücudun en önemli yapı taşlarında eksiklik olmaya başlıyor. O yüzden çok uzun süre antibiyotik tedavisi kullanmamak gerekiyor. Tabii ki biz kronik prostatitte 3 haftayla 3 ay civarında antibiyotik tedavisi başlangıçta veriyoruz. Ama fayda görmüyorsa hasta başka tedavi metotlarına mutlaka denemek gerekiyor. Ne gibi? Mesela prostat masajları eklenebilir, ozon tedavisi eklenebilir, nöral terapi eklenebilir, IV damardan tedaviler eklenebilir. Hasta çok uzun süre antibiyotik tedavisi kullandıysa mutlaka mikro elementler ya da işte minerallerde emilim bozukluğu olmaya başlamıştır. Çünkü bunları bağırsaklardan bu kadar bakteriyi öldürdükten sonra yararlı bakteri emmesinde zor olacağı için bağırsaklardan değil de damardan tedaviyle eksik olanı yerine koyabiliriz. Nöral terapi nasıl bir tedavi? Kısaca bilgi vermek gerekirse nöral terapide bizim yaptığımız hastanın ağrısını normalize etmek, tekrar çerçevelemek. Zaten nöral terapinin amacı da ağrıyla ilgili daha çok. Kronik prostatitte ağrı ön planda olan bir hastalık sonuçta. Ağrıyla beraber göbek altından makata kadar olan bir bölgede aynı zamanda sertleşme bozukluğu ve işeme ile ilgili hastaların şikayetleri oluyor kronik prostatitte. Biz nöral terapide belli bölgelere lokal anestezi enjeksiyonları yapıyoruz. Hastanın o bölgelerdeki ağrısını önce bir sıfırlıyoruz. Hasta lokal anestezinin etkisi geçtikten sonra yaklaşık 20 dakika, 30 dakika sonra tekrar aynı bölgede ağrıyı hissettiği zaman aynı şiddette, aynı oranda hissetmiyor. Daha düşük bir oranda hissediyor. Yani bu şekilde hastanın ağrısını normalize etmiş oluyoruz. Nöral terapide yaptığımız lokal anestezik enjeksiyonları prostatın yanlarına ya da çevresine ya da bel bölgesindeki alanlara yapıyoruz. Yani o bölgenin ağrı ile ilgili olan bölgelerine enjeksiyon yapmış oluyoruz. Kronik prostatit doğası gereği alternatif tedavi metotlarının dediğim gibi tercih edilmesi, yeri geldiğinde tercih edilmesi gereken bir hastalık. Genel olarak bu şekilde dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.